ile projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu videoda sizlerle evcil hayvan besleme otomatı yapacağız. Şimdi hemen malzemelere geçelim. İlk olarak tabii ki pino kontrol kartımız, servo motorumuz, servo motor modül kartı, ışık sensörü yani LDR'miz, bağlantı kablolarımız, servo motoru bilgisayara bağlarken kullanacağımız USB kablomuz ve projemizi bilgisayardan bağımsız olarak çalıştıracağımız zaman kullanacağımız 9 volt pilimiz ve pil şapkamız. Şimdi hemen servo motorun bağlantısıyla başlayalım. Servo motordan renkli 3 adet kablo çıkıyor. Bu kabloların renklerine göre servo motor modül kartına bağlantı yapacağız. Kahverengi GND kısmına, kırmızı 5 volt kısmına, turuncu ise dijital kısmına denk gelecek şekilde modül kartı üzerindeki pinlere takıyorum. Servo motor modül kartı üzerinde mor renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar benim için uygun. Hemen bağlantı kablomu aldım. Şöyle bir ucunu modül kartıma, diğer ucunu da servo motordaki bir kapıya bağlayacağım. 1 numaralı kapıyı seçiyorum. Işık algılayıcı sensörüm var. Yani LDR'm. Üzerinde kırmızı renkte etiket bulunuyor. 7, 8, 9 veya 10 numaralı kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. Hemen bağlantı kablomu alıyorum. Ortamdaki ışık değerini bu sensörümle ölçeceğim. 8 numaralı kapıya bağlıyorum. USB kablomu alıp bir ucunu pino kontrol karta, diğer ucunu ise bilgisayara bağlıyorum. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan M-Block programını açıyorum ve programın üzerinde bazı küçük ayarlamalar yapmam lazım. Pino kontrol kartımın kodlarına erişebilmek için uzantıları yönet diyerek Pino uzantısını indirmem lazım. Hemen arama kısmına Pino yazıyorum ve Pino uzantısını indir diyorum. Çarpıya basarak çıkalım. Robotlar sekmesine geldiğimde Pino'nun bütün kodlarına erişebilirim artık. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım için uzantılar menüsünden diğer uzantıları kapatabilirim. Üzerine bir daha tıklarsam kapanıyor. Evet, sadece Pino kodlarım yer alıyor. Kartlar menüsündeyim. Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol edeceğim. Evet, Arduino Nano'm seçili. Devam edebilirim. Bağlam menüsüne geldim ve seri portu bağlayacağım. Bende COM6 değeri çıkmış. Bu sizin bilgisayarınızda farklılık gösterebilir. COM7, COM8, COM9 gibi değerler görebilirsiniz. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri görebilirsiniz. Pino kontrol kartınızın USB kabloyla bağlandığı USB portunun adıyla alakalı bu değerler. Doğru COM'u bulup seçim yapmanız gerekiyor. Ben de zaten tek bir COM değeri olduğu için hemen seçimimi yaptım. Yukarıda seri port bağlandı yazısı geldi ve robotlar sekmesindeki kırmızı düğme de yeşil oldu. Şimdi son olarak tekrar bağlam menüsüne geliyorum ve aygıt yazılımı güncellemesi seçeneğine tıklıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi Pino kontrol kartımla M-Block programı arasındaki haberleşmeyi sağlar. Kartın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımı sıfırlar. Siz programı açtığınızda bir kez bu işlemi yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra bağlantıdan ve kodlardan eminseniz ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesine başvurabilirsiniz. Kapat butonuna tıkladım. Şimdi ortamdaki ışık şiddetini ölçebilmek için robotlar sekmesinden ışık sensörü değer oku kodunu alıyorum. Hangi kapıya bağlamıştım? İlk olarak onu seçelim. 8. kapıda hemen şurayı Pino 8 olarak değiştiriyorum. Kukla üzerinden bir okuma yapacağım. Görünüm sekmesine geldim. Merhaba de kodunu aldım. İçerisine kodu yerleştiriyorum. Kontrol sekmesinden sürekli tekrarla kodunu alalım ki ortamdaki ışık değişimini anlık olarak bize söyleyebilsin. Bir olay alabiliriz başına. Olaylardan şöyle yeşil bayrak tıklandığında olayını alalım. Yeşil bayrağa bastım. Evet, ortamdaki ışık değerini ölçüyor. Şu an 700'lü bir değer. Şöyle elimle kapattığımda da değerin düştüğünü görebiliyorum. Yani ortamda ne kadar fazla ışık varsa değerim o kadar yüksek oluyor. Işık azaldıkça da değer azalıyor. Bunu
birazdan kullanacağım projemin kodlarını yazarken aklımda kalsın. Şimdi hemen servo motorumu çalıştırmak istiyorum. Robotlar sekmesindeyim. Şöyle şurayı durduralım. Servo motor çalıştır kodunu aldım. 1 numaralı kapıda olduğu için servo motorum herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Sadece açısını değiştireceğim. 0 açısında bir deneyelim. Evet, 0 açısına döndü. Şöyle bir de 45 derecelik açı yapalım. Tamam. Şimdi projemizin algoritmasını kuralım. Daha sonra kodlarını yazacağız. Projemde yukarıda bir mama kabı var. Mama kabından aşağıya mama dökülmesi lazım belli aralıklarla. Ne zaman mama dökülecek? LDR'mdeki ışık miktarı arttığı zaman, çünkü demek ki üzerinde herhangi bir mama yok. Mamalar üstüne döküldüğünde üstünü kapatacağı için LDR'nin ışık miktarı azalacak. O zaman da mama otomatı kapağını kapatacak ve mama dökmeyecek. Şimdi bunun için hemen kodlarımı yazmaya başlıyorum. Ben tasarımımı yapmıştım. Birazdan tasarımla birleştireceğim. Lütfen siz tasarımınıza göre bu açı ayarlamalarını yapın ya da ortamdaki ışığınızı ölçmeden projenizi yazmaya başlamayın. Işık değerine göre de projeyi yazmanız gerekiyor. Aksi takdirde bazı ufak sorunlar yaşayabilirsiniz. Hemen kontrol sekmesine geldim. Eğer ise kodunu aldım. Diyorum ki eğer ortamdaki ışık miktarı 500'den küçükse o zaman nedir? Şöyle bir çalıştıralım. 500'den küçükse üstü kapalıdır. Yani üstünde bir sürü mama var demektir. O zaman otomatı ne yapacak? Kapatacak. Hemen işlemlerden küçüktür operatörünü aldım. Işık sensörü kodunu kopyalıyorum. İçerisine yerleştiriyorum. Diyorum ki 500'den küçükse servo motor kapansın. Kapağı kapatsın. Ama eğer 500'den büyükse hemen yine kontrol sekmesinden bir eğer daha aldım. İşlemlere gittim. Bu sefer de büyüktür işaretini alıyorum. Yine şuranın kopyasını çıkaralım. Işık sensöründen gelen değer 500'den büyükse demek ki ışık sensörünün üzerinde hiçbir mama yok. O zaman mama otomatının kapağının açılması gerekiyor ki mamalar üstüne düşsün. 500'den büyükse servo motor robotlara geldim. Açısını 45 yap. Burayı 90 yapabilirsiniz. Mama otomatının kapağını ne kadar açmak istiyorsanız burayı o kadar değiştirmeniz gerekiyor. Şöyle hemen sürekli tekrarların içerisine koyuyorum. Durdurdum. Tekrar çalıştırıyorum. Şimdi şu anda değerim 500'den büyük. Yani ışık sensörümün üzerinde mama yok. Elimi koydum. Mama yok. O halde ne olacak? Hemen servo motor açılacak ve mamalar dökülecek. Mamalar döküldüğünde ışık sensörümün üstü kapandığı için tekrar mama otomatı kapağını kapatacak. Kodlarım bu şekilde. Hemen yüklemesini yapayım. Şöyle. Pino ışık sensörü değer oku kodunu siliyorum. Bu kodu çünkü karta yükleyemem. Üzerindeki yeşil bayrağı da sildim. Pino program kodunu alıyorum en başa. Sağ tıklıyorum ve Arduino'ya yükle diyorum. Tekrar Arduino'ya yüklemem gerekiyor. Kodlarım Pino kontrol karta yüklenmeye başladı. Şöyle bu sırada ben de pil şapkamla pilimi birleştiriyorum. Kodlar yüklenirken projemin tasarımını almak istiyorum. Şöyle benim 2 tane kasem var. Şöyle projemi şu tarafa doğru alalım. Bu benim evcil hayvan besleme otomatım işte. Ahşap plakalarla yaptım. Şöyle bir karton hazırladım. İçerisine mama atacağım. Ve aşağısında servo motor var. Servo motorun ucuna dil çubuğu bağladım. Ve bu dil çubuğu sayesinde mama kabı açılıp kapanacak ve buradan mamalar düşecek. Servo motorumu oraya sabitlemiştim önceden.
Şöyle bir kapağın altına da ışık sensörü sabitlemiştim. Hemen şimdi bağlantıları değiştireceğim. Zaten Pino kontrol kartta bağlantıları söküp çıkarmak oldukça kolay olduğu için. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat dedim. Şuradan kablosunu çıkarabilirim. Evet. Bunları daha önceden sabitlediğim için tekrar değiştirmek istemiyorum. Önce servo motoru takalım. Servo motoru modül kartından çıkardım. Hemen aynı şekilde kahverengi GND'ye denk gelecek şekilde takıyorum. Işık sensörümü de hemen çıkardım kablosunu. Aşağıdan şu şekilde bağlantıyı yapıyorum. Şimdi şöyle ışık sensörümü yerleştireceğim şuraya. ...9 volt pilimi takıyorum. Güç girişinden. Ve on-off kısmını on kısmına doğru çeviriyorum. Şimdi herhangi bir şekilde mama olmadığı için... ...şöyle biraz çekelim. Daha net görmenizi istiyorum. Evet, kabımda mama olmadığı için... ...artık mama otomatımın alt kısmı açık. Şöyle hemen mama dökelim. Evet, yeterince mama döküldüğünde otomatım yine kapağını otomatik olarak kapatıyor. Şöyle evcil hayvanımın mamaları yediğini düşünelim. Tekrar kapağını açtı. Evet, yeterince mama dolduğunda altını tekrar kapatmış oldu. Evet, projemiz bu şekilde. Tasarımını çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Kodları ve bağlantısı zaten gördüğünüz gibi bizim için artık çok kolay. Sizler de evlerinizde beslediğiniz bir evcil hayvanınız varsa onlar için böyle otomatik bir mama projesi, mama otomatı geliştirebilirsiniz. Benim elimde kedi maması ya da köpek maması olmadığı için ben böyle pomponları koydum. Ama mama da aynı işlemi yapacaktı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de Pino ile böyle bir proje gerçekleştirirseniz sosyal medya adreslerimizden bizlere ulaştırabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.